Evet, şimdi marketin şey reyonundayız. İşte meyve sebze reyonundayız. Burada böyle şeyler var. Şimdi ben buna bakınca yurt dışına gidenler de belki aldığı şeyler yapabiliyordu. Şimdi burada 5 riyale de üzüm var. Yani 55 liraya, 60 liraya. Burada da üzüm var. Burada da mesela 170 lira. Hani bu da var, o da var cinsine göre. Bu da mesela 220 lira. Bizim yediğimiz üzüm bu yani. Sonra böyle dilimlenmiş çok fazla şey var. Şu bana güzel geldi. Baby ananas diye geçiyor. Ufak tipli ananas ve soyulmuş, yemeğe hazır böyle. Bu da 310 lira, 320 lira falan Türk lirasıyla. Hurma var. 160-170 lira kilosu. Hurma mesela çok ucuz. Hurma acayip ucuz. Evet. Ama sabah aldım hurma ben. Evet. Bak şöyle. Bu üzüm de cins bir üzüm. Değişik bir üzüm yani. Bu ne? Kale. Kale. Ha, Oldu. kale. Bu çok pahalı Türkiye'de. Yok piyasada. Yani burada da normalde şey de burada ucuz oluyor yani. 10 bir de yıkanmış hazır. Evet. 110 lira yani o. Yani aşağı yukarı 10'la çarpacaksınız. Üzüm 320-330 lira. Şu neymiş? Ha, cranberry. Ben hiç böyle görmemiştim bunu ha. Değişik. Bunlar da ucuz bence burada 10. Kilosu 110 lira mı? Tanesi mi 110 lira? Tanesi 100. Bence pahalı. Normalde de Bu pahalı 300 şey. lira mesela. Şu kadarı. 125 gramı. Yani kilosu neredeyse 1300-1400 lira. Şu mesela bizde bahçelerde bulunan bir şey. Fiyatını göremedim. Şu 550 lira yazıyor. 500 gram değil mi? 1000 lira. Bazı şeylerde de çok pahalı. Bizde de pahalı o ya. O bizde de paketli yok, bizde 1300 liralık bir şey bulamazsın bizde kilosu. Satılmıyordur bizde o zaman. Bunlar çabuk Belki. Ama şunlar falan var yani kimya, ama çok güzel işlenmiş. Kaliteli duruyor yani. 5 ne kadar? 60 lira. 60 lira kilosu. Bu 60 lira. Evet. Kilosu değil. Tamam. Ama çeri domates daha ucuz domates var. Mantar mesela. Aslında burada kilo fiyatlarından çok şey fiyatı var. Adet fiyatları var. Aslında bu 6 diyor da 200 lira kilosu yani. Bunlar paketli gıdalar ama hani şey açıklarda bak şu aralarda. Tamam, şuna kilolar. bakalım. Bu mesela 200 gramı 120 lira. Mantar da Türkiye'de ucuz. Yani file markette ben daha ucuza görüyorum. İyi, bizimkilerin de sevinsinler ya, biz daha ucuzmuşuz diye. Hep ağlıyorlar. Ama şu yediğimiz şey çok ucuzdu mesela. Dışarıda yemek yemek çok ucuz. Sen diyordun ya evde yapmak daha pahalıya geliyor Ya ondan. sağlıklı özel ürünler. Bak bu erikler değişik bir erik. Şu büyüklüğe bak, elma gibi ya. Ha? Alalım mı? Bilmiyorum, birkaç tane alıp deneyelim. Şu da değişik. Ya şundan böyle 3-4 tane, ondan 3-4 tane Ayrı deneriz. ayrı paketleme. Tamam, ayrı ayrı yaparız. Çok fazla zaten sevmiyorum biliyorsun. Bir iki tane yesem yeter. Tadına bakacağım yani. Bir de domates bakalım. Şurada domates var. Kilosu 80 lira. Bizim Bodrum'daki lüks marketlerle aynı. Şu ananaslar tane herhalde orada 100 lira, 110 lira. Tropik meyve de güzel var burada. Evet, buradan bu kadar yeter. Bunu gördüm, 110 lira kilosu. Türkiye'den daha ucuz. Şu an Türkiye'de 170'e falan satıyorlar. Arkadaşlar etin kalitesi ve fiyatı inanılmaz. Bakın şöyle bir eti ben market gezsem bulamam. Üzerindeki yağ görüyor musunuz? Temizliği, kalınlığı. Ve bunun kilosu şu an 700 liradan 500 liraya düşmüş. İnanılmaz bir fiyat. Bu da öyle. Bakın şu etin güzelliğine, temizliğine. Kusursuz ve helal yani. Çok güzel. Et olayı burada uçuk. Şu bonfile işte daha pahalı yapıyor. Şu bizde 1.400. Ama bu Brezilya yerel değil. Ha, onu bilmem. Genelde şey. 1.400. Hani ben yerel alıyorum. Belki bizimkinden daha iyi. Ve şey değil hani ben. Bu taraf Brezilya öyle mi? Evet, bayraklar Brezilya'dan gelenler de. Şunlar da Brezilya. Bunlar yerel. Şunu koymamışlar bilmiyorum. Is this local? This one. Brezilya. O yüzden öyle. Olabilir. Dikkat et. Neden İtalya'da? Yine de ama şey çok kaliteli bir et. Çok güzel bir et yani. Bayıldım.
Kol ne Bak kadar? lokalde fiyat neredeyse 2 katı ama yani. Yine Türkiye'den ucuz. Kol 1000 lira, biraz kol pahalı. Bizde onun kilosu 750 lira. Arkadaşlar size hızlıca ben geçiyorum. Yumurtalarda fiyatlar çok değişkenlik oluyor. Bizde de olabiliyor ama burada biraz daha fazla. Burada tanesi 10 liraya falan geliyor. Yani 30'lusu 24.50, 8-9 liraya geliyor. Bir de şöyle bir marka var mesela. Bunda 500 liraya 15'lisi var. Yani 47,5 riyale 15 tane alıyorsunuz. Yani kalite burada çok büyük bir genişlik var. Şimdi burada ayran, bunlar yanlış anlamadıysam. Bunlar da 90 lira. Bunlar da fiyat biraz yüksek bize göre. Bu da ayran mı süt mü bilmiyorum, artık okumanız varsa. Milk sütmüş. Bu 60-70 lira. Süt de bize göre pahalı. Bizde 30 liralarda, 30-40 liralarda. Süt ve yumurta, yani süt ve ayran bizden pahalı. Gördüklerim. 70 lira falan şu süt. Bak bu süt. Gerçi bu 1,5 litrelik de 1 litrelik Süt sütler. değil, bu labne. Bu labne bu. O da labne. Bunlar ayran gibi bir şey. Tamam, yani. şuradakiler süt ama. Evet. Tamam. Bunlarda laban yazıyor. Onda milk yazıyordu. Laban. Aynı fiyatları. Süt de 70 lira falan. Bizde 35-40 lira. Şeyle Carrefour'un falan sütleri böyle 29 lira. Buranın en muhteşem ürünlerinden biri diyerek geldik. 7 riyal yani 10 TL mi? Yok 100 TL mi? 30 gram protein. Oha. Ve içmeye de çok kolay. 7 riyal 73 lira, 74 lira. Çok iyi. 30 gram yani. 30 gram. Normalde 30 gram içmeye bunalırsın ya. Ve Evet. sıfır şeker falan böyle. Tuzlu bu yani. Tuz değil mi? Yani Bu ayran daha tadında. ucuzmuş bu arada. Tamam alalım. Üstteki. O süt çünkü. Hmm. Hani içmesi daha zor ya. Grek sütü. yoğurt yazıyor, bak biraz şey oldum. Can sıkıcı. Burada kaşarlar var, şeyler var. Bakalım. Şunlar 200 gramı 220 lira, gene Türkiye'deki fiyatlara benzer ithal peynirler. Bunlar ama yurt dışında. Burada cheddar ithal, bunlar da ithal. Şöyle bir şey mesela. Tabii. 33 riyal. Yani 350-360 lira. Philadelphia. Philadelphia uygun bence. Bak 17'den 9'a mı düşmüş şimdi bu? Evet. 100 lira. Ama düşüyor bunlar yani. İyi, güzel. Ya yorucu bir marketi yok. Kimi şeylerde burası pahalı, kimi şeylerde Türkiye pahalı. Aslında dengeleniyor. Atıyorum et uygun fiyatta var ama o da ithal et. Hani Büşra diyor ki bizdeki et kadar lezzetli değil. Aldık ama hani öyle fazla umutlanma diyor. Pişmanlık yaşama diyor. Tereyağı ne kadarmış? Onların yerel markası yine Bu. daha pahalı. Mesela 15 ama ben mesela genelde Fransız alıyorum President. Daha mı iyi bu? Ya Present bence bizde daha- de satılıyor. Tereyağı yok galiba. Peyniri var. Şu küçüğü işte 10 riyal. 10 riyal, 100 100 lira. Ben seviyorum hatta alalım. Kilosu 1000 lira oluyor. 100 gram mı? Bayağı pahalı. Bizde şu an yerel tereyağı ne kadar diyeyim? 300 lira, 350 lira falan alırsın tereyağını. Kilosunu. Tabii. Yani pazar böyle semt pazarları oluyor ya. Ama öyle değil ama bunu Pınar fiyatına karşılaştırma. Pınar'ın da öyle. Pınar da onlara rekabet. Bizde kafada şey çünkü. Zaten iyisi köylünün sattığı yani, anladın mı? Pınar daha ucuz olması lazım. Meyve suları 80-90 lira şu büyük 1,5 litrelikler mi artık, 1 litrelikler mi ne? Devam ediyoruz. Şu 70 lira cold brew. Güzelmiş deseni falan ha. Yani Nespresso ile aynıdır muhtemelen de. Ha şunlar 100 lira mesela. Türkiye'de çok pahalıya satıyorlar bunu. Evet, marketin çoğunu gezdik size. Kılavuz olacak kadarını yani. En azından ahengini, rengini de gördünüz. Bizimkilere de çok benzer yani. Çok aman bir fark yok. Pirinç falan da bakabilirsin. Tamam, bu kadar yeter zaten. Bizde gelip pirinçte 15 çocuğa bakan kalmadı. Alkolsüz bira mı? Evet. Alkolle birebir tadı aynı, biliyor musun bunu? Evet. Ama alkolsüz. Ben nefret ettim ya. Umut'la içtik bir kere. O kötü günlerim aklıma geldi yani. Malt içeceği seversin ama sen. Malt severim. Malt işte. Unutmadan burada söylemek istedim. Burada bazı arabaların içerisinde koltuklarına poşetler gördüm. Kardeşim diyor ki sinir bozucu ama var diyor. Nasıl yani diyorum. Bazen işte Uber Black çağırıyorum da hani kaliteli araba, işte koltuklar poşetli geliyor dedi. Dolayısıyla burada öyle bir şey varmış yani, çok enteresan. Demin ben de birkaç tane görünce sormak durumunda kaldım.